Yavaş yavaş. Mansur Yavaş. Sultan Ahmet. Dikili taş. Bu Hasan Şah. Where you go? Haşhaş kullanıyor musun? Bitmiş durumda. Lübnan köyündeyiz. Evlerde Nil timsahlarının tapınak taşınmıştı. Türkiye good people. Ara sokaklardan niyeti farklı. 13 saat yolda olacağız. Otobüs yıkılıyor. Nereye gittiğimizle ilgili hiçbir fikrim yok. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mısır'ın en büyülü şehirlerinden biri olan Asvan'dayız. Nil Nehri'nin en sakin ve en huzurlu olduğu nokta diyebiliriz buraya. Asvan, Nübyan kültürü, renkli köyleri, tapınakları, adaları ve kendine has atmosferiyle Mısır'ın en farklı şehirlerinden biri. Bu videoda Nübyan köyünden Fili Tapınağı'na, dikili taşların yapıldığı taş ocaklarına, en önemlisi de Asvan'a geliş sebeplerimizden biri olan Ebu Simbel'e gideceğiz. Ve Asvan'ın en özel yerlerini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız Asvan'ın büyülü atmosferine doğru yolculuğa başlayalım. Şimdi Luxor'dan Asvan'a gitmek için dün ayarladığımız taksici abiyle buluştuk ve Asvan'a doğru yola çıktık. Ama giderken yolda iki tane güzel tapınak var benim görsellerini çok beğendiğim. Birisi Esna Tapınağı, diğeri de Edfu Tapınağı. Oraya doğru yola çıktık şimdi. Sonrasında orayı gezip Asvan'a doğru devam edeceğiz. Şimdi de sizin Esna şehrine geldik. Burada Esna Tapınağı'na gireceğiz. Hemen bu sağ tarafından bilet alacağız şimdi. Tapınağın girişi de 200 Mısır poundu. Yavaş yavaş Hasan Şah. Turkey is the best in the world. Tapınağa böyle girmek için bir tane pazar var. Onun içinden geçiyoruz. Herkes musallat oluyor. Sanırım içeriye kimse gitmiyor. Etrafta turist de yok. Bizi görünce herkes girmeye başlıyor. Hakan. Ali. Ali. Bienvenido. Tapınağın girişi de bu taraftan. Buradan yapılıyor. Esna Tapınağı, diğer bir adıyla Kum Tapınağı, yaratılışın ve suların tanrısına adanmış. Buranın en büyük özelliği ise yıllar boyunca molozların ve toprağın altında kalmış olması. Bu sayede duvardaki renkler ve kabartmalar yüzyıllar boyunca neredeyse hiç bozulmamış bir şekilde günümüze ulaşmış. Bu arada tapınağın içerisinde hala restorasyon devam etmekte. Şimdi yolda giderken taksici abi şöyle yol kenarında bir yerde durdu. Ne bu dedim. Su yerleri dedim. Soğuk olsun diye testiye dolduruyorlarmış. Gelen geçen burada ücretsiz bir şekilde bunu içsin diye böyle yapmışlar. Testilerin suları soğuk olsun diye dolduruyorlarmış. Çevredeki evler dolduruyormuş bu arada bunu. Yoldan geçen içsin diye böyle, yani bir nevi hayrat gibi bir şey burada. Şöyle su.
Edfu Tapınağı'na geldik. Burası da Asvan'ın daha kuzeyinde yer alıyor. Girişi de şu şekilde. Şimdi bilet alacağız içeriden. Edfu Tapınağı'nın girişi de 550 Mısır poundu. Şimdi Edfu Tapınağı'ndayız. Nil Nehri üzerinde yer alan en etkileyici tapınaklardan biri burası. Edfu Tapınağı, Şahin başlı Tanrı Horos'a adanmış, Antik Mısır'ın en iyi korunmuş tapınaklarından biri kabul ediliyor. Tapınağın diğer bir adı da Horos Tapınağı. Edfu Tapınağı M.Ö. 3. yüzyılda başlamış ve yapımı yaklaşık 180 yıl sürmüş. Devasa giriş kapıları, göğe doğru yükselen duvarları ve tapınağın içerisindeki kabartmalar Horus ile Set arasındaki efsanevi savaşın detaylarını anlatıyor aslında. Tapınağın iç bölümlerine doğru ilerledikçe ise kutsal avlu, sütunlu salonlar ve Horus heykeli bulunuyor. Edfu Tapınağı gerek mimarisi, gerek kabartmaları ve sembolik hikayeleriyle Antik Mısır'dan günümüze kadar gelmiş en iyi tapınaklardan biri. Asvan'a doğru giderken yolda kum fırtınası başladı. Ağzımızdan içeri böyle kumlar giriyor resmen arabanın içinde. Bizim şoför de burada. Camı kapatmıyor sağ olsun. Şimdi Asvan tren istasyonuna geldik. Bizim Kahire'ye dönüşü ayarlamamız gerekiyor. Mısır'a gelmeden önce her şeyi planlı yapmamıştık. O yüzden şimdi bir bilet işini soracağız bakalım. Buna göre Kahire biletimizi alacağız. Tren bileti almak için Mısır'da şöyle bir olay var, onu söyleyeyim size. Eğer ki Mısır vatandaşı değilseniz normal yerlerden bilet alamıyorsunuz, internetten de alamıyorsunuz. Sadece buraya gelip istasyona, burada hemen sol tarafında turistler için yer var. Oradan almanız gerekiyor. Fiyatları da normal standart olan, yani böyle 3. klasa gitmek isterseniz en düşük fiyat $52. VIP olursa, VIP isterseniz $80, $90 böyle yükseliyor fiyatlar. Hemen şu ileride de yataklı trenler var. Bunları da sordum. Bunların fiyatları da $150. Biz hala bizi Asvan'a getiren şoförle birlikteyiz. Yemek yemek için bizi bir yere götürüyor. Böyle ara sokaklardan yürüyerek gidiyoruz. Mekke diye bir restorana geldik. Bir şeyler söyledik. Güzel bir yermiş bu arada, yorumlarına baktım. Yemek olarak fotoğraf yok menüde, hiçbir şey göremedim. Rastgele söyledik. Tavuk söyledik, o yüzden hani ne çıkacağını bilmediğimiz için. Bıldırcın falan da varmış. Pilavda doldurulmuş bıldırcın. His name is kuru fasulye. I like fasulye. Fasulye. Tam aklımdan geçiriyordum. Dünkü restoran ne kadar promosyon ve yanında ekstra şeyler verdi dedim. Bunlar niye vermiyor derken kuru fasulye, bezelyeli patatesli bir yemek, kabak yemeği ve pilav getirdiler. Biz yemek söylemeseydik, çorba içip kalksaydık. Ama çok güzel, yani güzel jest bu. I like it. I will check Google Map. I come as one. Very good. I come as one. Here. Food.
Tavuklar da geldi şimdi. Gayet lezzetli görünüyorlar. Bu arada Mısırların bence mutfağıyla bizim mutfak çok benziyor. Fasulyelerin yapımı, kabak yemeği, bezelye patates yemeği aynı lezzetlerde, bize çok yakın. Şimdi ben yemeğime devam ediyorum. Herkese merhabalar. Asvan'da çok güzel bir otelde kalıyoruz. Lübyan köyündeyiz. Hemen böyle Nil Nehri'nin kenarında yer alıyor burası. Dün geç geldiğim için size oteli gezdirememiştim. Şimdi size oteli gezdireceğim. Bu köyde aynı zamanda evlerde timsah da besliyorlar. Bizim otelde de mesela şu anda 2-3 tane ölü timsah var. Köyü dolaşmak için yola çıktık. Biz zaten Lübyan köyünde kaldığımız için köyü gezmemiz çok kolay, çok rahat olacak. Millet buraya turlarla ya da işte kendileriyle geliyor. Normal şehirden biraz uzak, yarım saat 40 dakika uzaklıkta. Biz şimdi burayı rahatlıkla gezeceğiz. Sonrasında Fil Tapınağı'na gideceğiz. Burada yol üzerinde gördüğümüz o testi olayı burada da var. Hemen otelin kenarında. Ama bunun üstü kapağı falan daha güzel yapmışlar. Ve şeyle dolduruyorlar, hortumla. يا ولاد افريقيا يا ولاد السودان يا سوداني ماليو يا سوداني فلاني سوداني ماليو. Burada böyle develer var. Halk aynı zamanda develeri de kullanıyor. Burada bir yerden bir yere gitmek için develerle gidiyorlar. Ve develerle gezi turları da yapıyorlar anladığım kadarıyla. Where are from? Türkiye. Turkey. Yes. What a for mine. Now I pay about 1,000 now. Welcome, make it. Thank you. Dükkanda adam böyle sanat yapıyor resmen. Size göstereceğim şimdi. O taşı kapak yapıyor. Blue. Güzel. Köy çok popüler bir yer olduğu için köyün yolunda her yer böyle hediyelik eşya satıcılarıyla dolu. Böyle yoldan hepsini çevirip çağırıyorlar. Bir tanesi de beni çağırdı. Turkey. Türkiye. Turkey are good people. Thank you. Fine and you. Welcome. Where from? Türkiye. Yavaş yavaş. Hasan Şahin. Hello. Morning. Good morning. Where from? Türkiye. Turkish. Yavaş yavaş. Hasan Şahin. Just look. I don't need. Thank you. Spices, saffron, hibiscus. Yeah, thank Come you. look. Good. business. Good shop. Burada amcamız da nargilesini içiyor. Lübyan köyü kendilerine özgü kültürleri, renkleri ve sıcakkanlı insanlarıyla bambaşka bir dünya aslında. Evleri genelde canlı sarı, turuncu, mavi ve yeşil tonlara boyanıyormuş.
Ayrıca burada timsah besleme kültürü de oldukça yaygın. Bazı evlerde küçük Nil timsahlarını da besliyorlarmış. Gelen ziyaretçilere göstermek için. Bu da köyün en ilginç geleneklerinden biri aslında. Şimdi buradan dikili taşların yapıldığı yere gideceğiz. Bir tane tuk-tukla pazarlık ediyor. 150 okay. 150. It's finished. Okay, come on. Pazarlık şeyimle tuk-tukla anlaştık kanka. Nasıl bir ağız var bende? Şimdi obeliske geldik. Giriş için bilet alacağız. Bilet fiyatları da 220 Mısır poundu. Bu arada tüm müzelerdeki girişler Mısır vatandaşlarına 10 kat daha ucuzmuş. Şimdi az önce fark ettim. Şu anda Asvan'ın en ilginç noktalarından birindeyiz. Unfinished Obelisk, yani tamamlanmamış dikili taş. Burası Antik Mısır döneminde granit çıkarılan devasa bir taş ocağıymış. Bu dikili taş bitirilmiş olsaymış 42 metre yüksekliğinde ve 1200 ton ağırlığıyla Mısır'ın en büyük obeliski olacakmış. Ancak yapım sırasında taşın alt kısmında büyük bir çatlak oluşunca inşaat tamamen durdurulmuş ve dikili taş olduğu yere bırakılmış. Burayı en özel kılan şey şu: Antik Mısırlıların taş kesme tekniklerini, işçiliğini ve nasıl devasa bloklar çıkardıklarını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Mesela kayaların üzerinde hala taş işçiliklerini görebiliyorsunuz. Unfinished Obelisk tamamlanmamış bir proje gibi görünse de aslında Mısır'ın mühendislik gücünü en iyi anlatan yerlerden birisi. Burada obeliski nasıl yaptıkları anlatılıyor. Burada baş ve alt kısmından oyularak bir kaya parçası oluşturuluyor. Sonra onu şekillendiriyorlarmış. Sonrasında burada bu dikili taş boyunda tekne ile götürüleceği yere taşınıyormuş. Düşünün ki bu taşı oymak için, yani bu dikili taşı burada almak için ne kadar burada 10-15 metre kayayı oyarak, işleyerek dikili taşı çıkarıyorlar. Sultanahmet'teki dikili taşımız belki de burada yapılmış olabilir veya Asvan şehrinde yapılmış olabilir. Şimdi Isis Tapınağı'na gidiyoruz. Tuktuğa bindik yine. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yolda gezerken böyle işte tuktuklara bindiğinizde ara ara size soruyorlar işte haşhaş kullanıyor musun, haşhaş satalım mı sana diye. Hurghada'da da aynısını yapmışlardı bize. Gerçi Luxor'da da yaptılar. Hemen hemen her yerde bunu soruyorlar. Tuktukçu çocuk şimdi bize bir de Türkçe şarkı açtı. This way is special sound. Yandırdın kalbimi. Şimdi Isis Tapınağı'na geldik. Burası çok küçük bir tapınak. O yüzden tam kestiremedim dışarıdan. Sordum burası hani açık mı, nasıl bir yer, girilebiliyor mu, yani tadilat mı var, ne var, yani küçücük bir tapınak. İşte denemek için bileti aldım. Giriyorum. Kilitliymiş zaten. Görevli şimdi kapıyı açmaya gidiyor, tapınağın kapısını açmaya. Tapınağın girişi 150 Mısır pounduydu. Şöyle diğer tapınaklarla kıyaslayınca çok fazla bir esprisinin olmadığını söyleyebilirim. Çünkü içeride hiçbir şey yok. Bir de sanırım bu da Esna Tapınağı gibi yer altında kalmış, yer altındaymış. Çünkü yoldan çok altta tapınak. Aslan bombastik eşya. Şeyler arası otobüs durağını sormak için bir tane tuktuk çevirdik. Mübarek hepsi durdu, üşüştü başımıza. Piyasa yaptılar. O gel benimle git, o gel benimle git işte falan filan. Şimdi haritadan baktım da bunlar yanlış yere gidiyorlar. Nereye gittiğimizle ilgili hiçbir fikrim yok. Saçma saçma yerlere girdik şu anda. Where you go? Cairo? Cairo. المسافة اتغيرت عشان كده الحسبة غلي. Ne var. Daha pahalı geldi diye hesaplama şu an diyor. 20 pound okey. Daha yolun yarısındayız şu anda. O yüzden paranın yarısını vereceğiz. Yeah. Very big. Tomorrow.
Tomorrow Tomorrow to go. we have ticket to Abu Simbel. Şehirler arası otobüs istasyonuna gitmek için bir taksi çevirmiştik. Adam bizi oraya götürdü. Dedik işte böyle Kahire'ye gitmek istiyoruz, bilet alacağız falan diye. Adam benim tanıdığım var, işte orada bir yere götürdü. Sonra olmadı, başka bir yere getirdi. Burada da olmadı, şimdi başka bir yere gidiyoruz. Kahire'ye gitmek için otobüs bileti yeri arıyoruz yani, firma arıyoruz. Adam gerçekten iyilik mi yapmaya çalışıyor yoksa niyeti farklı mı onu anlayamıyoruz. Çünkü ister istemez böyle bir yerde paraya düşkün bir millet olunca hani böyle bir durumla karşılaşınca şey yapıyorsun hani bunlar ne iş çeviriyorsunuz hayırdır oğlum şuraya bak o ona gidiyor o ona gidiyor. Aha şöyle bir yere geldik. Eight o'clock is Night time. night time. Night time is the other day is How much price? how much price? 700 Egyptian baht. Sinirlen bozuldu. Bir otobüs firmasına götürdü bizi. Vallahi gördünüz ya. Yani orada küçük garaj gibi böyle bir yer var. Sanki sığınmacı taşıyorlar. İçerisi fenaydı. Emre diyor ne yapacağız? Yapacak bir şey yok diyor. Emre dedim bir otobüse bak bakalım dedim. Aga otobüs yıkılıyor ama var ya gerçek anlamda yıkılıyor. Çok fena yani. Bu otobüsün fiyatı bu arada $15. Trenin fiyatı da $50. Neyse. Şimdi Asvan'ın eski bir pazarı var. Oraya gezeceğiz. Biraz havanın serinlemesini bekliyoruz. Sonrasında gün batımına doğru Fili Tapınağı'na gideceğiz. Tekneyle geçiliyor oraya da. Bu pazarda gerçekten hani ne ararsanız her şey var, her şeyi bulabiliyorsunuz. Hediyeliklerden giyime, baharatçılara yani ne ararsanız işte burada mesela kıyafet satıyor bir yer bakıyorsunuz papyrus satıyor, bir yer ayakkabı satıyor. Tam bir pazar yapmışlar aslında ve buraya yeni yapılmış yani anladığım kadarıyla. Pazar gayet güzel ve bitmiyor hani git bitmiyor. Selamun aleyküm. Thank you. Şükür. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. Otobüsün o halini görünce hemen koşa koşa tren istasyonuna geldik. Tren bileti aldık şimdi otobüsten daha rahat olur diye. Bir de yolları da çok bozuk buranın. 12 saat 13 saat yolda olacağız. $52 tren bileti aldık. O da 3. sınıf. Yani 2. sınıfı 80-90 civarı. 1. sınıf zaten $100'ın üzerinde bir fiyatı var. Şimdi Fili Tapınağı'na doğru yola çıkıyoruz. Vallahi burada taksiden inip taksiye iniyoruz. Devamlı böyle gidiyor. Buradaki şöyle bir durumdan bahsedeceğim size. Biz tişörtle yanıyoruz. Yani yanıyoruz gerçekten yanıyoruz. Yani Ağustos sıcağı var burada. Abi taksicinin durumu bak kazak giyiyor. We're cold. Weather is cold? Yeah. Not. It's hot. Very hot. Ya adam soğuk diyor şu havaya ya. Biz terden geberiyoruz. Adam soğuk diyor. Şu an Mısırlılar için hava soğukmuş yani kış aylarındalarmış. Bu şekilde. Çoğu kişi kazakla uzun kolluyla geziyor. Şimdi Fili Tapınağı'na geldik. Bu tapınak Nil Nehri üzerindeki bir adada. Tapınağa gitmek için botla geçmeniz gerekiyor. Şimdi buradan giriş biletlerimizi alacağız. Giriş fiyatı da 550 Mısır poundu. No 1,000. 900 2 No. No. Very expensive. How much? 400 okay. 400. Total. Ya şu anda geldik burada. Tekneler ücretli gidiyormuş adaya. Yani biz orada bileti aldık ama buradan ücretli bir şekilde gitmeniz gerekiyor adaya. Onun pazarlığını yapmaya çalışıyoruz. One person is 500 price. Very very expensive. 400 very expensive. Okay, get me 700 okay together. Go and back for 2 ways. 700. Bu abi de burada bu teknelerin koordinasyonunu sağlıyor. Rani! Emre çok sinirlendi. Vallahi sinirlenmeyecek gibi değil. Burada bileti aldınız ya mecbur. O yüzden binmek zorundasınız bu bota anladın mı? Bu araya geldiğinizde bir bota binmek zorundasınız. Adamlar bundan kıl aldırmıyor çünkü bineceğini biliyor senin.
Neyse 800 pound olan yeri 600 pound'a gidiş dönüş 2 kişi ayarladık. Şu anda adaya doğru yola çıkıyoruz. Emre'nin tipe bir bakın ya. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bak şuna sinir oluyorum abi. Sen orada parayı verdin ya. Burada bedava binmen lazım. Burada hizmetini vermesi lazım. Hepsini içinde vermesi lazım. Yani buraya geliyorsun, tamam mı? Ve sen kendi paranla yalvarttırıyorlar seni, tamam mı? Bu ayrı bir rezillik, kepazelik yani. Ya bir de üstüne pazarlık yaptırıyor sana, tamam mı? Yani her şeyi paraya dökmüşler. Her şey para. Tamam, güzel yanları yok değil. Güzel insanları yok değil. Ama böyle olduğu zaman da böyle pik attırıyor. Anladın mı? Yani çok bitmiş durumda. Her şey yani. Şu anda Asvan'ın en önemli noktalarından birine geldik. Fili Tapınağı'ndayız. Burası Antik Mısır'ın en önemli tanrıçalarından biri olan Isis'e adanmış bir tapınak ve Nil Nehri'nin ortasında bulunuyor. Fili Tapınağı'nı ilginç yapan hikayesi ise 1960 yılında Asvan Barajı yapılacağı zaman tapınağın tamamen sular altında kalma tehlikesi oluşmuş. Bu yüzden tapınak taş sökülerek yaklaşık 40 binden fazla blok taş sökülerek şu anda bulunduğu yere Agilkia adasına aynı şekilde inşa edilmiş. Bu durum ise dünyanın en büyük arkeolojik kurtarma operasyonlarından biri olarak kabul ediliyormuş. Fili, Asvan'a gelirseniz mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Tarih, mitoloji ve manzara burada tek bir karede birleşiyor diyebilirim. Güneşi Fili Tapınağı'nda batırdık. Şimdi dönüşe geçiyoruz. Az önce size videoda bahsetmiştim ya hani bu tapınak taşınmış diye sular altında kalmasından dolayı. Bizim şimdi bu tekneyi süren arkadaş bize şimdi gösterdi. Tapınağın eski yeri burasıymış. Şimdi Nubyan köyüne tekrar geri döndük. Otele doğru gideceğiz. Öğleden sonra bizim gezimizde şöyle bir gelişme oldu. Bir tane genç taksiciyle karşılaştık. Onu da InDrive'dan çağırdık. Bu arada Asvan'da InDrive daha aktif. Yani Uber çok aktif değil. Fiyatları da doğru göstermiyor. InDrive'dan çağırdık. Bir yere gidecektik. Ucuz da fiyat verdi. Eli ayağı düzgün, temiz birisiydi hani açık söyleyeyim. Ondan sonra onunla gideceğimiz noktalara söyledik. Biz buraya gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Sonra otele gideceğiz dedik. O da tamam olur dedi. İşiniz bitince bana haber verin. Ben gelirim dedi. O şekilde onunla yaptık. Yani size de öyle bir tavsiyede bulunacağım. Şimdi otele geldik sayılır. Yarın Ebu Simbel'e doğru yola çıkacağız. Erken kalkmamız gerekiyor. Şimdi saat sabahın 4'ü. Ebu Simbel için yola çıkacağız. Buradan köyün dışına gideceğiz. Sonrasında oradan farklı bir minibüste yolumuza devam edeceğiz. Otelde kaldığımız arkadaş da bize sandviç yapmış sağ olsun. Şimdi biz yola çıkıyoruz. Böyle üstü açık tuk-tuklar var burada. Onunla şu anda gidiyoruz.
Yol bozuk, bir de sallana sallana gidiyorsun. Şimdi minibüse bineceğimiz yere geldik. 5 minutes come here. Evet, 5 dakika sonra gelecekmiş minibüs. Şurada bir tane Bob Marley amcamız var. والله شلون الاثنين مع بعض يس جود مورنينج Bu Simbel, şimdi burada bir dağ var. O dağın arka tarafında. Buraya geldiğinizde elektrikli arabalar var. Bunlarla arka tarafa böyle hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Ve şimdi Asvan'daki son durağımıza geldik. Mısır'ın en görkemli tapınaklarından biri olan Ebu Simbel'deyiz. Ebu Simbel ilk yapıldığında dağa oyularak yapılıyor. O yüzden hiçbir şekilde kesme ve birleştirme noktası yokmuş. Ama taşındıktan sonra ise böyle dağın dış yüzünde, yeni taşındığı yerin dış yüzeyinde ve iç mekanlarında bu kesme taşlarının izleri belli oluyor. Tapınağa yaklaştığınızda sizi karşılayan 4 tane heykel var. Bu heykeller 2. Ramses'in çocukluğunu, gençliğini, yaşlılığını anlatıyor. Her biri yaklaşık 20 metre, yani neredeyse 7 katlı bir bina yüksekliğinde. Ama Ebu Simbel'i özel yapan şey tek antik dönemi değil. 1960'larda Fili Tapınağı gibi burası da Asvan Barajı yapıldıktan sonra sular altında kalma tehlikesi yaşamış. Fili Tapınağı'nda olduğu gibi Ebu Simbel'i de buraya taşımışlar. Burası büyük bir kayaya oyularak yapılıyor ve kurtarma operasyonunda bu kayayı tek tek keserek 35.000'den fazla parça taş kesilmiş ve aynı şekilde buraya yerleştirilmiş. Bu operasyon ise tam 4 yıl sürüyor. Evet arkadaşlar, Ebu Simbel gezimizi tamamladık. Aynı zamanda da Asvan videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.